Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de topla çarpım ve topla formüllerini iç içe kullanarak karma çoklu toplamanın nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir önceki topla çarpım örneğinde koşullu topla çarpımı göstermiştik. Yani eğer buradaki değer buraya eşitse buradaki tablodaki toplam satışları göstermeyi anlatmıştım. Şimdi de karma çoklu toplamayı göstereceğim. Bu sefer de topla çarpım ve topla formüllerini iç içe kullanacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şunu bir sileyim. Şunları da temizleyeyim. Şuradan. Yeni bir sayfa yapmak yerine burada göstereceğim. Şimdi buradaki amacım şurada üretimler var. İnşaatın üretim aşamaları. Buraya bunları getireceğim. Burada çift olanlar da var. Bunu yine nedenleri kaldır diyerek buraya getireceğiz. Ve daha sonra burada seçtiğimiz veri doğrulamayla seçtiğimiz üretimlere göre buraya E4 hücresini otomatik toplam almayı göstereceğim. Öncelikle şuradaki üretimleri şuraya bir alalım. Şurada veri araçlarında yinelenenleri kaldır diyelim. Tamam diyelim. Birden fazla olanlar kayboldu. Bunu da Ctrl C ile şuraya yapıştırıyorum. Gerçi bunları böyle yapıştırmamıza gerek yok. Buradan veri doğrulamayla getirdim. Şuradan yine veri dedim. Veri doğrulama. Şurada listeyi seçiyorum. Kaynak soruyor. Burada kaynağımız I2 ile I5 arası oluyor. Onu seçtik. Buraya getirdik. Ctrl C ile şuraları da aynılarını yapalım. Bakın buradaki üretimleri buraya getirdik. Bunları görmemize gerek yok. Ya gizleyebiliriz ya da şuraya yazı tipini beyaz yapalım. Şimdi buraya formülümüzü gireceğiz. Eşittir. Topla çarpım. Aç parantez. E-topla. Biliyorsunuz E-topla koşullu toplama yapıyordu. Neyi soruyor? Aralık. Hangi aralık? Üretim aralığımız. A2 ile A13'e göre baz alaraktan toplama yapacak. Ölçüt soruyor. Ölçütümüz ne? Demin şuraya yapıştırdığımız üretimler. Üretim aralıkları yani D4 ile D7 arası. Noktalı virgül. Toplam aralığımız da bütçe tutarı olan B2 ile B13 aralığı. Parantezlerimizi kapatalım. Kaç parantez açtıysak o kadar kapatmamız lazım. 2 tane açtık. O yüzden 2 tane de kapatıyoruz. Evet, şu anda 0 geldi. Şimdi burada üretimlerimizi seçelim. Mesela hangi üretimlerimizin toplamı buraya gelmesini istiyorsak onu seçelim. Mesela tavan boya, duvar seramik, asma tavan, bir tane de ne olsun? Zaten 4 tane var. Öbürü de mantolama. Mesela bu dördünün toplamıymış bu zaten. Mesela şunun toplamını aldığımız zaman 586, 832. Mesela bunu silelim. Mantolama hariç toplamları buraya otomatik bir şekilde böyle aldırabiliyoruz mesela bu şekilde. Mesela burada tavan boya. İşte şurada tavan boyaları böyle seçmemize gerek yok. Tek tek. İşte duvar seramik. Bunları böyle toplamlarını bu şekilde almamıza gerek yok. Tabii ki bunların farklı yöntemleri de var. Alt toplam filtrelemeyle bunları yapabiliriz ama bu formülleri iç içe kullanmak da bir çözüm olabiliyor.
Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.